Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayacağınız oldukça kolay, dışı çıtır çıtır, içerisi ise tel tel ayrılan katmer tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel katmer tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Katmerimizi hamurumuzu yoğurmakla başlayacağız. Oda sıcaklığındaki yarım su bardağı suyumuzu yoğurma kabının içerisine boşaltıyoruz. İçerisine 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 adet yumurtanın akını içerisine alıyoruz. Sarısını dışına sürmek için kenara koyuyoruz. Bütün bu malzemeleri spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Tarifimde 4 su bardağı un kullandım. Unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Unun bir kısmını koyduktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozunu ekledikten sonra spatula ile tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra içerisine kalan unumuzu ekliyoruz. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edeceğiz. 2 dakika boyunca elimle yoğuracağım. Daha sonra tezgahın üzerine biraz un serperek hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. 3-4 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar tezgahın üzerinde yoğurmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz hamur işiniz o kadar lezzetli ve güzel olur. Hamuru yeterince yoğurduktan sonra toparlıyorum. Toparlamış olduğum hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine kapatarak 20 dakika boyunca bu şekilde dinlendireceğiz. 20 dakikanın sonunda hamurumuz hazır. Spatula ile şöyle bir toparlıyoruz. Tezgahın üzerine biraz un serptikten sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru tezgahın üzerinde toparladıktan sonra 2 eşit parçaya kesiyorum. Bu hamurdan 2 tane beze elde edeceğiz. Yapmış olduğumuz bezeleri tekrar bir 15 dakika boyunca dinlendireceğiz. Tepsinin üzerine biraz un serptikten sonra yapmış olduğum bezeyi tepsinin üzerine koyuyorum. İki parçayı da beze haline getirdim. Tepsinin üzerine koymuş olduğum bezelerin üzerine kapatıyorum. Onlar dinlenirken biz de arasına süreceğimiz yağımızı hazırlayacağız. Bu tarif için 75 gram tereyağını erittim. İçerisine 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Karıştırıp yağımızı kenara alıyoruz. Bu arada bezelerimiz de çok güzel bir şekilde dinlendi. Tezgahın üzerine biraz nişasta serptikten sonra bezenin bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Diğer bezenin üzerine kapatıyorum. Onun da kabuklanmasını istemiyorum. Tezgahın üzerine almış olduğum bezenin üzerine biraz daha nişasta serperek parmaklarımla genişletiyorum.
Daha sonra oklava yardımıyla açabildiğimiz kadar ince olacak şekilde açıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Hamurumuzu biraz daha açtıktan sonra daha ince oklavaya geçiyorum. Böylelikle açmak bizim için daha kolay olmuş olacak. İncecik açmış olduğumuz yufkayı oklavanın üzerine alıyorum ve nişastasından arındırarak kenara alıyorum. Daha sonra ikinci bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Bu aşamada ben nişasta kullandım. Nişasta bu katmerimize daha güzel gevreklik katacak. Sizler de denediğiniz zaman göreceksiniz, böyle de çok lezzetli oluyor. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. İkinci bezemizi de çok ince olacak şekilde açtık. Oklavayla kenar kısımlarını düzelttikten sonra tereyağı ve sıvı yağ karışımımızın yarısını birinci yufkanın içerisine döküyorum. Yağ döktükten sonra ister fırça yardımıyla ister elinizle her tarafa gelecek şekilde yayın. Özellikle kenar kısımlarına gelmesine özen gösterin. Bu yağ sayesinde katmeriniz çıtır çıtır ve kat kat olacak. Daha sonra ikinci yufkayı da onun üzerine gelecek şekilde koyuyorum. Kenar kısımlarının ucu ucuna gelmesine özen gösterin. Kalan yağın hepsini de bunun üzerine döküyorum. Dökmüş olduğum yağı parmaklarımla her tarafa gelmesini sağlıyorum. Katmerin orta kısmından başlayarak kenara doğru rulet yardımıyla kesiyorum. Kesmiş olduğum bölümden huni olacak şekilde katmerimizi hem uzatıyoruz hem katlıyoruz. Uzatarak katladığımız zaman hamurumuzu biraz daha inceltmiş oluyoruz. Böylelikle katmerimizin hamuru olabildiğince ince olmuş olacak. Bu püf noktasını sakın atlamayın. Hamuru hem çekiştiriyoruz hem sarıyoruz. Rulo haline getirmiş olduğumuz katmerin kalın tarafını içeriye doğru bastırarak hamuru sıkıştırıyorum. Kalın tarafı altta kalacak şekilde katmere bastırarak toparlıyorum. İyice elimle bastırarak hamura şekil veriyorum. Un serpmiş olduğum tepsiye katmeri koyuyorum. Üzerini temiz bir poşetle kapattıktan sonra 4-5 saat boyunca buzdolabımızda dinlendireceğiz. 5 saatin sonunda hamurumuz güzel bir şekil aldı. Gördüğünüz gibi oldukça güzel bir şekilde de dondu. Tezgahın üzerine biraz un serptikten sonra katmerimizi tezgahın üzerine alıyoruz. Dilerseniz hamurunuza şekil verdikten sonra ertesi günde katmerinizi yapabilirsiniz.
Tezgahın üzerine koymuş olduğumuz hamuru parmaklarımla biraz genişletiyorum. Daha sonra merdane yardımıyla tepsi büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Katmeri katlayarak tezgahın üzerinden alıyorum, yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Katmeri tepsiye yerleştirdikten sonra 1 adet yumurta sarısını ayırmıştık. Onu katmerin üzerine döküyorum. Fırça yardımıyla her tarafa gelmesini sağlıyorum. Bu arada fırınımızı da 200 derece alt üst ayarı açtık. Katmerimizi sıcak fırına koyacağız. 20 dakikanın sonunda katmerimiz güzel bir şekilde kızardı. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Şimdi sizlere bu güzel katmerin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Kesme tahtasının üzerine almış olduğum katmerin dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, tel tel ayrılıyor. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu güzel katmerin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.